Bir kutunun içinde bir kedi olduğunu hayal et. Kapalı, sessiz, karanlık. Kutunun içinde ayrıca küçük bir miktar radyoaktif madde var. Bir Geiger sayacı ve ölümcül bir mekanizma. Eğer atom bozulursa, Geiger sayacı bunu algılar. Mekanizma çalışır, zehir salınır ve kedi ölür. Basit görünüyor. Ama işte asıl gariplik burada başlıyor. Kuantum fiziğine göre siz kutuya bakana kadar atom yalnızca bozuldu ya da bozulmadı değildir. İkisi birden olabilir. Ve eğer bu doğruysa, kutunun içindeki kedi de aynı anda hem canlı hem ölü olabilir. Saçma geliyor, değil mi? Zaten bu düşünce deneyini ortaya atan Erwin Schrödinger'in amacı da buydu. Kuantum dünyasının ne kadar akıl almaz göründüğünü göstermek. Ama bir an dur. Çünkü belki bu fikir düşündüğün kadar uzak değil. Hiç önemli bir mesaj bekledin mi? Telefon ekranına bakıyorsun. Henüz açmadın. Belki hayatını değiştirecek güzel bir haber. Belki de canını sıkacak kötü bir şey. Sen öğrenene kadar iki ihtimal de zihninde aynı anda vardır. Ya sınav sonuçları, sonuç açıklanmadan önce geçtin mi, kaldın mı? İki olasılık da aynı anda mümkündür. Bir iş başvurusu. Aylarca beklediğin o cevap. Seçildiniz ya da maalesef. Ama mesaj gelmeden önce iki gerçeklik de zihninde yaşar. Belki daha da güçlü bir örnek, bir hastane koridoru, bir test sonucu, doktorun birkaç kelimesi hayatının yönünü değiştirebilir. Ama sonucu öğrenmeden önce zihin bütün ihtimalleri aynı anda taşır. Peki ilişkiler? Bir mesaj attın, cevap yok. Dakikalar geçiyor, saatler geçiyor. Benden hoşlanıyor mu? Yoksa yanlış mı anladın? Bir cevap gelene kadar birden fazla gerçeklik zihninde yaşamaya devam eder. Ve belki en garip olan şey şu: kuantum dünyasında gözlemlemek sadece bakmak anlamına gelmez. Bir parçacıkla etkileşime girmek, onu ölçmek, hatta varlığını doğrulamaya çalışmak bile sonucu değiştirebilir. Sanki evren izlenmekten hoşlanmıyormuş gibi. Düşünsene, bir şeyi anlamaya çalıştığın anda onu değiştirmiş oluyorsun. Bu yalnızca bilimsel bir fikir değil, aynı zamanda rahatsız edici bir düşünce. Çünkü bu durumda gerçeklik pasif bir sahne değil, tepki veren bir sistem olabilir. Ama kuantum dünyasında mesele daha da tuhaf olabilir. Belki parçacık gerçekten belirli bir durumda değildir. Ta ki biri bakana kadar. Ta ki biri ölçene kadar. Bu da rahatsız edici bir soruyu doğuruyor. Gerçeklik, biz bakmadan önce gerçekten belirli mi? Yoksa evren ancak gözlemlendiği anda mı karar veriyor? Albert Einstein bu fikri hiç sevmedi. Bu yüzden ünlü sözünü söyledi: Tanrı zar atmaz. Çünkü böyle bir evrende kesinlik yoktur, kontrol yoktur, sadece olasılıklar vardır. Ama belki asıl korkutucu olan şey şu: ya Einstein yanıldıysa, ya gerçeklik sandığımız kadar sağlam değilse, ya dünya kesin cevaplardan değil, olasılıklardan oluşuyorsa. Belki Schrödinger'in kedisi hiçbir zaman sadece bir kedi değildi. Belki o kutu bizim zihnimizdi. Ve belki hepimiz hayatımızın bir noktasında kendi kutumuzun önünde bekliyoruz. İçeride hangi gerçeğin bizi beklediğini bilmeden.